Bugün kanalda 2 video yayına girdi aynı anda. Bir tanesi öğrenme engelleri üzerine çok sevdiğim eski bir dostum olan Feyza Hanım'la birlikte, Feyza Hoca ile birlikte, Feyza Derici ile birlikte çektiğimiz bir video. Onu izlersiniz. Ama bu video onu tamamlaması açısından öğrenme engellerini de bir 10 dakika en azından konuşalım istedim. Öğrenme engellerinde 2 şeyi aradan çıkartarak, onu söyleyeyim, 10 öğrenme engeli üzerine konuşacağım. Bunları çözerseniz bir şey öğrenmenizde sıkıntı kalkar. Emrah Sefa Gürkan Hoca ile tarih serisine başladık. Ama ilk videomuz tarih nasıl öğrenilir? Çünkü bir şeyi öğrenmek çok önemli, dikkat etmeniz gereken unsurlara sahip. 10 tanesini sayacağım. Ama başlamadan 2 şeyi ayıralım. Birincisi, Türkiye'de doğmaktan çok mutluyum ama Türkiye'de doğup da yanlış bir eğitim sistemine doğduğum için mutsuzum. Çünkü maalesef eğitim sistemimiz test atlama üzerine, bir şeyleri zorla ezberletme üzerine ve günümüzde artık tabletlerle, telefonlarda olan bilgileri, yani artık işte hangi telefonu kullanıyorsanız okey, hey, hop bir şey diyorsunuz. Diyorsun ki Malazgirt 1071 mi değil mi, işte soruyorsun ya da kaçta oldu, lap diye söylüyor. Bunları ezberlemek artık gereksiz, o kadar saçma ki. Ama öyle ya da böyle eğitim sistemi buna alışmış. 40 senedir aynı gereksiz bilgileri zorla öğretiyor. 2, öğrenme engellerinin babası sana bir bilgiyi öğretmek görevi için para alan, görevi olan insanın çağdaş olmaması. Yani bir öğretmen maalesef her 10 öğretmenden en fazla, bakın en fazla 3 tanesi, yani %30'u bir öğrenme tekniği, öğreticinin eğitimi falan böyle kendini bir güncelliyor. Hiç ne olur sitem etmeyin. Öğretmenlerin %70'i köhnemiş müfredatı. Müfredata uymak zorundalar biliyorum ama onu öğretmenin de teknikleri var ya. Kendini hiç güncellemiyor. Dolayısıyla öğretmenden ve eğitim sisteminden, müfredattan falan filan kaynaklanan ya da at yarışı sınavlardan kaynaklanan konuları dışarı atalım. Sizin ne öğrenme engeliniz var? Gelin onu görelim. Hoş geldiniz. Bir nolu öğrenme engeli. Zamanı rezil yönetmek. Zaman yönetimi üzerine daha önce video yapmıştım ama bu en kötü durum ne biliyor musunuz? Ya işte 10 kala derse mi başlanır? Hele saat 12 olsun öyle başlayayım. Zaten saat 4'te şuraya gideceğim, 2'de derse mi başlayalım? Böyle bir bilgi öğrenmeyi hep erteliyorsunuz. Bu arada sırf hani üniversiteye hazırlanma falan ya da işte bilmem nelere hazırlanma olarak söylemiyorum. Yabancı dil öğrenirken de böyle. Sıkışıyorsunuz. Zaman gelince ya işte dur bir atlatayım. O toplantıyı, o bir şeyi atlattıktan sonra onu da unut. Ne bileyim, bir gitar öğrenmeye heves ediyorsunuz. O da çöp. Dolayısıyla zaman yönetimi rezalet. 2, hedefsizlik. 10 tanenin en babası hedefsizlik. Neyi öğreneceğinizi bilmiyorsunuz ki. Ya arkadaş ortamında oturuyorsun. Kendini çok ezik hissediyorsun. Ya ne kadar genel kültürsüzüm diyorsun. Bir gidip tarih mi öğrensen, ekonomi mi öğrensen, aman bir şeyler öğrenmek istiyorum ama keşke böyle bir şey olsa, USB giriş olsa kafada. Doğru yer herhalde burası. Soksam USB'ye yüklensem Gora'daki gibi. Öyle olmuyor ki. Maalesef öğrenmen lazım ve hedefin olmalı. Üniversiteye hazırlanırken de aynı durum var. Neyi, hangi bölümü öğreneceğini tam hedeflemediği için, aile de yeterince bilgi vermediği için her şeyi öğreneyim, aman her şeyi bileyim. Öyle olunca da maalesef şişiyorsun. Beynini kendisini intihara götürecek şekilde patlatan insanlar var bu ülkede. 3. Ezberlemekle öğrenmek arasındaki fark. Hayati bir fark. Bak, hayati. Yani soruyorsunuz hocam bu kadar bilgiyi nasıl akılda tutuyorsunuz? Zaten hepsini tutmuyorum. %80'i aklımda, %20'sini çekimden önce bir tekrar ediyorum kafama göre. Ama bu kadar az keserek video çekmemi sağlayan şeyi öğrendiğim için. Öğrenmemi ne sağlıyor biliyor musunuz? Anlatarak öğreniyorum. Ben bir şey mi öğrendim? Mesela bu sabah saat 5 civarı bir belgesel izledim. Kanalı söylemeyeyim, çok önemli değil. Dünyadaki deprem yapısını anlattı. Daha önceden bildiğim bir konuyu daha iyi pekişti. Mesela öğrendim ki Japonya tarafında bindirilen kıtaların sıkışmasından oluşan ya da Everest'te kıtaların sıkışmasından oluşan şey San Andreas fay hattında ayrılmadan oluşuyor.
İlginç bir hikaye. Türkiye'ninki ayrılma mı yoksa üst üste binme mi, böyle öğrenebiliyorsun. Depremin tipi 2 tip mi, 3 tip mi, 5 tip mi? Dolayısıyla bunları öğreniyorsun ve anlatırken, bunun üzerine video çekeceğim. Anlatacağım, daha iyi öğreneceğim. Böyle öğreniyorsunuz. Ezberlemekse dur sınava kadar aklımda tutayım yeter. Ya da kopya yazayım, sınavı atlatayım yeter. İşte bu hiçbir işine yaramıyor ki. Eğitim sistemi zaten kötü. Bari ezberleme, öğren. Bizde konuşma yaparken bile şirketlerde bakıyorsun konuşmasını ezberlemeye çalışıyor. Ya sen yazdın zaten, neyini ezberlemeye çalışıyorsun? 4. Motivasyon katilleri, yanlış insanlardan geri bildirim almak. Öğrenme engellinin babasıdır. Nasıl? Gereksiz, cahil, tecrübesi olmayan, bir başarısı olmayan insan sana sürekli geri bildirimde bulunuyor. Ya o öyle değil, öyle öğrenme onu. O gereksiz, onu atla. Böyle hep bir enişte tiplemesi var ya, hep söylediğim. Enişte kenarda durup ya ona gerek yok. Şuna da gerek yok. Bunu da öğrenme. Boş sana ne ya? Sen ne öğrendin? Ne başarın var ki? Benim yazacağım bölümü, kariyerimi sen seçiyorsun. Patates. 5. Fazladan veya eksik öğrenme. Ben de öğrenciydim. Şans faktörü diye bir şey kullanıyordum sevmediğim konularda. Ne olur bunu yapmayın. Yapmayın diye anlatıyorum. Sınava hazırlanacağım ya. Kitabı atıyorum 1/3'leri ayırıyordum. Diyordum ki ya şu 1/3 sevmiyorum. Buradan çıkarsa da canım sağ olsun. Herhalde çıkmaz deyip o tarafa hiç çalışmayıp kalanını çalışıyordum. Eksik öğreniyordum ama sınavı geçmeye çabalıyordum sadece. Ya kitabı %50'ye ayırıp da yarısını okuyayım, yarısından yırtarım diyorsanız o %50'den çıkarsa yırtarsınız. Diğer %50'den çıkarsa batarsınız. Ama işte bunlar yanlış veya fazladan öğrenme. Her şey bileyim, her şey notlar çıkartayım, notlar. Üniversitede ders verdiğim dönemde görüyorum karınca duası gibi. Bütün masaya not, defter bitiriyor, not. Yeter ya, biraz nefes alın. Ne olur, not çıkarmak evet güzel öğrenmek için ama o konuyu aşırı gereksiz araştırıp obsesyon haline getirmek de yanlış. Ve 6. Zehirleyen çevre, zehirleyen sosyal ortam ve arkadaşlar. Gerek yok, şimdi öğrenme. Nasıl olsa seneye de sınava girersin. Onu yapma, bunu öğrenme. Boş ver, o kursa gitmemize gerek yok. Ya aman gitar öğrenip ne yapacağım falan. İngilizce ben de öğrenemiyorum. İşte bu insanlar sizi zehirleyen çevreler. Bunlar yüzünden onlarla aynı çukurda kalmanızı istedikleri için yukarı çıkamıyorsunuz. Ve 7. Baba. Çok baba. Dopamin kontrolü yapamama, ödül ceza sistemini dengeleyememe. Şimdi beyniniz bir dersin bir bölümünü bitirdiniz mi, bir görevi bitirdiniz mi, listenizden bir şeye tik attınız mı ödül verir. Dopamin sağlar, mutlu olursun. İşte mesela diyelim ki 25 dakika çalıştın, 5 dakika git bir elma ye, ne bileyim azıcık işte hadi telefonda bir oyun oyna. 25'e 5'i yaparsan iyi ama sen 8 saat çalışacağım sonra dışarı çıkabilirim. Beyin o kadar çok dopamin salgılayamıyor ki 8 saatin sonunda artık dopamin zaten gereksiz bir hale geliyor. Ve sen kendine ceza veriyorsun, ödül değil. Ödül sistemini uygulayın, ceza sistemi değil. Ceza ile öğrenemezsiniz. Şunları bitirmezsem bu gece hiç dışarı çıkmayacağım. Şunları bitirmezsem yemek yemeyeceğim. Bunları bitirmezsem tuvalete gitmeyeceğim. Tutacağım, taş olsun. Heykelimi yaparım. Olmaz ki öyle. 8. Aslında 8 ve 9 bir arada. Çünkü konsantrasyonla motivasyon kavramı ayrı maddeler yapsam da bir aradalar. Önce konsantrasyonu konuşalım. Konsantrasyonla çok sorulan bir soru var. Hocam ders çalışırken veya bir şey öğrenirken müzik dinlemeye bayılıyorum. Lütfen, daha önce de 1,5 yıl önce bir videoda söylemiştim. Ne olur sözsüz müzik dinleyin. Yani enstrümantal olabilir, film soundtrack denilen filmin müziği olabilir. Sözlü müzik dinlediniz mi? Birisi konuşuyorsa beyin onu dinlemek istiyor. Bir şey öğrenemiyorsunuz. Ben sürekli yanınızda oturup fiti konuşursam öğrenemezsiniz. Konsantrasyonunuzu engelleyen nesne buysa bundan kurtul. Konsantrasyonu engelleyen insansa, ortamsa ve kurtulamıyorsan o zaman olabildiğince izole olmaya çalış. Sessizliğe ulaşmaya çalış. Kütüphanelerde ders çalışabilirsiniz. Motivasyon 9 çok önemli. Motivasyonu siz sağlayacaksınız. Kitap okuyup mucize beklemeyin. Video izleyip gaza gelmeyi beklemeyin. Yani böyle Rocky müziği dinleyip de ne olur, motivasyon dediğiniz şey yapacağım. Bir duvar takvimim var. Bu duvar takviminde haftalık neyi ne kadar çalışacağım günlük bilgilerle var.
Ben telefonumda günlük takvimi kullanıyorum, haftalık takvimi. Motivasyonum o. Ama motivasyon katili insanlardan ve kişilerden uzak durun. Ve lütfen başarısız oluyorsanız, öğrenemiyorsanız teknik öğrenin. Öğrenmenin teknikleri vardır. Biz daha önce anlattık, 25 dakika çalışın, 5 dakika dinlenin gibi şeyler anlattık. Öğrenme teknikleri diye bunun içinde bir video çekeyim. Yani çünkü birden fazla, yani zihin sarayı, lotçi falan, onları da çektik ama birçok teknik var. Bu da çekmek benim borcum olsun ama öğrenme tekniklerini öğrenin. Bir tanesi size uyacaktır. Ya ben sadece işte babanın öğrettiği yöntemle öğreneceğim. Yazacağım ezber, yazacağım. Böyle değil. Öğrenme engellerinden babası öğrenme tekniğiyle aşılır. 10 teknik. Kanalda bugün uzmanından da bir video var. Bu işi sorununu çözen. Umarım keyifli olur. 2 videoyu da izlemenizi dilerim. Ben Eyüp Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.